Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir modelle şahane bir hırka çalışması yapacağız. Hırkamızı 0-3 aylık bebeklerin giyebileceği büyüklükte hazırlayacağız ve tamamını dikişsiz olarak öreceğiz. Dikişli bir şekilde örmek isteyen arkadaşlar için videonun ilerleyen bölümlerinde ne yapmaları gerektiğini anlattım. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim, daha sonra birlikte yapımına geçelim. 4,5 numara misinalı şiş kullanacağım. Ve nakovizon kullanacağım arkadaşlar. 100 gram ağırlığında, 195 metre uzunluğunda bir ip. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Şişime 48 ilmek atarak başlayacağım. Şişlerimin ikisinin üzerine birden atacağım arkadaşlar ilmeklerime. ...48 tane ilmeğimi attım. Diğer şişimi de çıkardım arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı düz olarak öreceğiz. Bu kısım, ipli kısım bizim örgümüzün ön yüzü olarak kabul ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Örgümün ön yüzünde sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzünde baştaki ve sondaki 7 ilmeğimi haroşa, aradaki ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Bu baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi arkadaşlar hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde haroşa olarak öreceğiz. Buralar bizim ilik düğme kısmımız olacak. Buralarda yapacağımız tek değişiklik ilik kısmında sırası geldikçe ilik açmak olacak. Onun dışında herhangi bir işlem yapmayacağız. 2, 4, 6, 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ve sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Ön yüzümüze geçtiğimizde roba kurulumumuzu yapacağız. Arka sıramı sonda 7 ilmeğim kalana kadar ters olarak ördüm. Sondaki 7 ilmeğimi örgümün arka yüzünde haroşa olarak örüyorum. Arkadaşlar ben zaman kaybı olmaması için ayraçlarımı taktım. 9 tane ilmeğimi ön bedenim için ayırdım. Yanına bir ayraç taktım. Arada 2 tane ilmeğim var. Kol bedenim için 6 tane ilmeğimi ayırdım. Arada yine 2 tane ilmeğim var. Arka bedenim için 10 tane ilmeğimi ayırdım. Arada 2 tane ilmeğim var. Diğer kol bedenim için 6 tane ilmeğimi ayırdım. Arada 2 tane ilmeğim var. Ve diğer ön bedenim için 9 tane ilmeğimi ayırdım. Şimdi bu ayraçlarımızın sağından ve solundan artışlarımızı yapacağız. Birazdan ön yüzümüzde ve arka yüzümüzde yapacağımız işlemlerin aynısını belli bir uzunluğa gelene kadar tekrarlayacağız arkadaşlar. O yüzden bu iki sırada yaptığımız işlemleri iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bundan sonrası belli bir uzunluğa kadar tekrar olacak. O yüzden videoyu uzatmayacağım. Örgümüzün ön yüzünde baştaki ve sondaki 7 ilmeğimiz haroş olacak. Aradaki ilmeklerimizin tamamı ön yüzümüzde düz olacak. Örgümüzün arka yüzünde de baştaki ve sondaki 7 ilmeğimiz haroşa, aradaki ilmeklerimizin tamamı ters olacak. Ön yüzlerimizde sadece ayraçlarımızın sağından ve solundan artışlar yapacağız. Şimdi baştaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ve ayracıma kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 9 tane ilmek ayırmıştım. 7 tanesini haroşa olarak ördüm. 2 tanesini düz ördüm. Bir tane artış yapıyorum. Ayraçlarımın arasındaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Ve yine diğer ayracımın bulunduğu yere kadar düz olarak devam ediyorum. 6 tane ilmek kol bedenime ayırmıştım. Sağından ve solundan birer tane artış yaptım. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın bu tarafından da yine artışımı yapıyorum. Ve arka bedenim için ayırdığım 10 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum.
Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Ve diğer kol bedenim için ayırdığım 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Ve sonda 7 ilmek kalacak şekilde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonda 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar baştaki 7 ve sondaki 7'nin yanına da birer ayraç takabilirler. Örgümün arka yüzünde baştaki ve sondaki 7 ilmeğimi haroşa, aradaki ilmeklerimin tamamını, bunu artış ilmeklerim de dahil, ters olarak öreceğim. Baştaki 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Arka sıralarda herhangi bir artırma işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Artışlarımızı sadece örgümüzün ön yüzünden, ayraçlarımızın sağından ve solundan yapacağız. Ayraçlarımın aralarındaki ilmekleri de ters olarak örüyorum. Dediğim gibi baştaki ve sondaki 7 ilmeğimi haroşa, aradaki ilmeklerimizin tamamı ters örgü. Sıramızı tamamlayalım bu şekilde. Arka sıramı ters örgülerle tamamladım. Şimdi burada ilk ilmeğimi açacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2, 4, 5, 6 ve 7. Yine kenardaki 7 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ve devam ediyorum düz örgülerle. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Ve düz olarak devam ediyorum. Her ön yüzünüze geldiğinizde arkadaşlar yapacağınız işlem bu. Baştaki ve sondaki 7 ilmeği haroşa olarak öreceksiniz. Diğer ilmeklerin tamamını düz olarak öreceksiniz. Ayraçlarınızı gördüğünüz yerde de başından ve sonundan birer tane artış yapacaksınız. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Ve düz örgülerle devam ediyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Önlerde düz, arkalarda ters olarak örüyoruz. Ayracımı gördüm. Bir artış yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Ve diğer ayraçlarımın bulunduğu yere kadar yine düz olarak devam ediyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Ve sonda 7 ilmeğim kalana kadar yine düz olarak devam ediyorum. 2, 4, 6, 7. Sonda 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arka sıramızın da tamamını birlikte yapalım. Arka sıralarımızda da burada yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlayacağız. Baştaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ve sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ayraçlarımın arasındaki artış ilmeklerim dahil ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Buraları çok karıştırdığınızı söylüyorsunuz arkadaşlar. Ben ayraçları öylesine takmıyorum. Ayraç takın, eğer yoksa ip de bağlayabilirsiniz. Ben örgü örerken normalde ayraç kullanmıyorum. Sizler anlayabilin diye video çekerken ayraç takıyorum. Lütfen sizler de takın, o zaman karıştırmazsınız artış yapacağınız yerleri. Arka sıralarımızda herhangi bir artırma işlemi yapmıyorum.
Ters örgülerle devam ediyorum. Bakın artış ilmeğimi de ters örüyorum. Aradakileri de ters örüyorum yine. Sıra başındaki ve sıra sonundaki 7 ilmeği haroşa olarak örmeyi unutmayalım arkadaşlar. 7 tane ilmeğim kaldı. Haroşa olarak örüyorum. Bakın burada ilik için dolama yaptığım ilmeğim. Bunu da haroşa olarak örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, aynı işlemleri tekrarlayarak birlikte 4 sıra ördük. Bu şekilde örgümüze 12 cm uzunluğa gelene kadar robamız devam edeceğiz. Farklı bir işlem yapmayacağımız için videoyu gereksiz yere uzatmayacağım. Ön yüzlerde daha önceki 2 sırada yaptığımız gibi baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Ayraçlarımızın sağından ve solundan artışlarımızı yapacağız. Arka yüzlerimizde de baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. İlk iliğimizden sonra ikinci iliğimizi 8 sıra sonra açacağız arkadaşlar. Yani 8 haroşa sırası arayla da iliklerimizi açacağız. Şimdi 12 cm uzunluğa gelene kadar robamı öreyim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, robamı 12 cm uzunluğa gelene kadar artışlarımı yaparak ördüm. Şimdi beden ayrımlarımızı yapacağız. Ön bedenimi ayracımın bulunduğu yere kadar yine öreceğim. Videoyu kesmeyeceğim arkadaşlar. Genelde ilmek sayısını çok soruyorsunuz. Ben ölçülü ördüğüm için ilmek saymıyorum ama sizler isterseniz sayabilirsiniz. Kenardaki 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ve ayracımın bulunduğu yere kadar örgümün ön yüzünde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artık artırma işlemi yapmıyoruz. Ayracımızın arasındaki 2 tane ilmeğimizin bir tanesini ön bedenimize, diğerini kol bedenimize dahil edeceğiz. O bir taneyi de düz olarak örüyorum. Şimdi kol bedenime ait ilmeklerimi ipimin üzerine alacağım. Eğer dikişli olarak örecekseniz arkadaşlar önce kol bedenlerinizi bitirin. Daha sonra yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlayın. Aradaki ilmeğimin bir tanesini de kol bedenime dahil edeceğimi söylemiştim. Onu da iğnemin üzerine aldım. Bu şekilde diğer ayracımıza kadar ilmeklerimizi toplayalım. Kol bedenime ait ilmeklerimin tamamını ipimin üzerine topladım. Şimdi ayraçlarımın arasındaki 2 tane ilmeğin bir tanesini kol bedenime, diğerini arka bedenime dahil edeceğim. İpimi bağlıyorum. Ön bedenimizi ördük. 2 tane ayracımızın arasındaki bir tane ilmeğimizi ön bedenimize verdik. Diğerini kol bedenimize dahil ettik ve ilmeklerimizin tamamını topladık. Bu taraftan da yine ayracımızın arasındaki bir tane ilmeği arka bedene, bir tane ilmeği kol bedenimize ilave ettik. Şimdi arka bedenimizi 4 sıra önlerde düz, arkalarda ters olarak öreceğiz. Farklı bir ip takıyorum. Şimdi arka bedenime ait ilmeklerimin tamamını düz olarak diğer ayracımın bulunduğu yere kadar öreceğim. Bu esnada sayabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu kesmeyeceğim.
Arka bedenime ait ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi burada da yine ayracımın arasındaki 2 tane ilmeğin bir tanesini arka bedenime dahil edeceğim. Diğerini kol bedenime. Arka bedenime dahil ettiğim ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve geri dönüyorum. Örgümün arka yüzünde arka bedenime ait ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Toplam 4 sıra öreceğiz arkadaşlar. Ön yüzümüzde birinci sıramızı ördük. Şimdi örgümüzün arka yüzünde ikinci sıramızı örüyoruz. Ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak yine öreceğiz. Burayı birlikte tamamlayalım. Arka bedenimizin ikinci sırasını örgümüzün arka yüzünde ters olarak ördük. Şimdi yine arkadaşlar sadece arka bedenimizi ön yüzümüzde düz, arka yüzümüzde ters olarak örelim. Daha sonra diğer birleştirme işlemimizi yapalım. Evet, örgümün arka yüzünde dördüncü sıramı da tamamladım. Şimdi sonradan takmış olduğum ipimi kesiyorum. Mevcut ipimle örgüme devam edeceğim. 2 tane ilmek atıyorum. Düz olarak devam ediyorum. Arkadaşlar ayracımın bulunduğu yere kadar öreyim. Daha sonra oradaki birleştirme işlemimizi de birlikte yapalım. Ayracımın bulunduğu yere kadar arka bedenime ait ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Ayracımızın bu tarafında bir tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Kol bedenimize dahil edecektik. Şimdi kol bedenimize ait ilmeklerimizi de bu baştaki bir tane ilmeğimizle birlikte ipimizin üzerine alacağız. Sıra sonuna kadar kol bedenime ait ilmeklerimi ipimin üzerine topladım. Ayraçlarımın arasındaki 2 tane ilmeğin bir tanesini kol bedenime dahil ediyorum. Diğerini ön bedenime. İpimi bağladım arkadaşlar. Şimdi arka bedenime 2 tane bu şekilde ilmek atıyorum. Ve ön bedenimle devam ediyorum. Sonda 7 ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Kol altı birleştirmelerimizi yaptık. Sonda 7 ilmeğim var. Haroşa olarak örüyorum. Arka yüzümde baştaki ve sondaki 7 ilmeğimi haroşa, aradaki ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Kol altında artırmış olduğumuz 2 ilmeğimizi de yine örgümüzün arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Ve ters örgülerle devam ediyoruz. Arka sıramı sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ve sondaki 7 ilmeğimi haroşa, aradaki ilmeklerimin tamamına örgümün ön yüzünde düz olarak öreceğim.
Baştaki 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm ve sonda 7 ilmeğim kalana kadar düz olarak devam ediyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar, düz örgülerle. Sondaki 7'yi yine haroşa olarak öreceğiz. Örgümün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüzümüzde ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Arka ortadan herhangi bir yerden de bir tane ilmek artışı yapacağız. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Herhangi bir yerden yapabilirsiniz arkadaşlar artışınızı. Çok önemli değil nereden yaptığınız. Şimdi buradan bir tane artış yapıyorum. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Ve devam ediyorum yine. Sıra sonuna kadar örgümün arka yüzünde ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıramı tamamlayayım arkadaşlar. Artışımızı yaptık. Evet, örgümün arka yüzünü sıra sonuna kadar haroşa olarak ördüm. Şimdi önlerde düz, arkalarda ters olarak 4 sıra öreceğiz. Daha sonra model kurulumumuzu yapacağız. Yine baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi arkadaşlar hem ön yüzümüzde hem de arka yüzümüzde haroşa olarak öreceğiz. Şimdi tamamlayalım. İlk model kurulumumuzu birlikte yapalım. Önlerde düz, arkalarda ters olarak 4 sıramı ördüm. Şimdi hem ilk sıramdayım hem de modelimi uygulayacağım. Üçüncü iliğimi açıyorum arkadaşlar bu arada. 3 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir tane doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi ilk ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğimi 4 kere söküyorum. Tıpkı bonibon tulumda yaptığımız işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Sadece aralarda bir tane ilmeğimiz var. Ve 4 tane ilmek söküyoruz. Bir tane düz örüyorum. İkinci ilmeğimi 4 kere söküyorum ve onu da düz olarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İkinciyi 4 kere söküp onu da düz olarak örüyorum. Bir tane düz. İkinciyi 4 kere söküyorum ve düz olarak örüyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Bir tane düz öreceğiz. İkinci ilmeğimizi 4 kere söküp onu da düz olarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar modelimizi aynı şekilde uygulayalım. Sıra sonuna kadar modelimi uygulayarak ördüm. En son 4 tane ilmeğimi söktüm. Sonda bir tane ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Ve kenardaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, iki kurulumdan oluşan modelimizin ilk kurulumunu birlikte yaptık. Şimdi örgümüzün arka yüzünde baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizi ters olarak ördükten sonra ön yüzümüzden itibaren saymaya başlayacağız. Ön yüzümüzü düz olarak öreceğiz. Birinci sıramız olacak. Arka yüzümüzü öreceğiz. İkinci sıramız. Tekrar ön yüzümüzü düz olarak öreceğiz. Üçüncü sıramız. Arka yüzümüzü ters olarak öreceğiz. Dördüncü sıramız. 4 sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra ikinci kurulumumuzu yapacağız. Şimdi ben arka yüzümü ters örgülerle ördükten sonra önlerde düz, arkalarda ters olarak 4 sıramı da tamamlayayım. Daha sonra birlikte ikinci kurulumumuzu yapalım. Evet arkadaşlar, 4 sıramı tamamladım. Şimdi ikinci kurulumumuzu yapacağız. Yine baştaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir önceki kurulumda 7 tane kenar ilmeğimizi ördükten sonra ilk ilmeğimizi düz olarak örmüştük.
İkincisini 4 kere sökmüştük. Bu sıramızda ilk ilmeğimizi sökeceğiz arkadaşlar. Kenardaki 7 ilmekten hemen sonraki ilk ilmeğimizi 4 kere sökeceğiz. Ve düz olarak öreceğiz. Daha sonra yine bir tane düz öreceğiz. Kaydırma işlemi yapmış olduk burada. Bir öreceğiz, bir sökeceğiz ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi 4 kere söküyorum ve düz olarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İkinciyi 4 kere söküyorum ve düz olarak örüyorum. Bir ör, bir sök. Evet arkadaşlar, ikinci model sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Aynı işlemi yapacağım için videoyu gereksiz yere uzatmayacağım. Zaten artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. İkinci model sıramızı da bu şekilde tamamladıktan sonra arka yüzümüzü yine ters olarak öreceğiz. Ve önlerde düz, arkalarda ters olarak 4 sıra ördükten sonra birinci kurulumda yaptıklarımızı yapacağız. Daha sonrakinde de ikinci kurulumda yaptıklarımızı yaparak 1-2-1-2 olarak devam edeceğiz. Kol altından itibaren 12 cm uzunluğa gelene kadar örelim. Yine her 8 haroşa sırası arayla iliklerimizi açmayı unutmayalım. Şimdi ben tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, kol altından itibaren 12 cm uzunluğa gelene kadar sadece modelimi uygulayarak ördüm. Şimdi bir düz bir ters klasik lastik örgü yapacağız. Toplamda 6 tane ilik açtım arkadaşlar. Şimdi bir düz bir ters. Birçoğumuz zaten tekli lastik örgüyü biliyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir düz bir ters tekli lastik örgü olarak 4 cm uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra ilmeklerimizi kapatıp birlikte kol bedenimizle devam edelim. Evet arkadaşlar, lastik örgümü 4 cm uzunluğa gelene kadar ördüm. İpimin üzerinde beklettiğim kol bedenime ait ilmeklerimi de şişimin üzerine aldım. Şimdi buralardan 3 bu taraftan 3 diğer taraftan ilmek çıkaracağız. Üç tane de diğer taraftan. İpimi taktım. Şimdi bir sıra düz olarak öreceğiz. Bir sonraki sıramızda kesim işlemi yapacağız. Daha sonra sadece düz örgülerle devam edeceğiz. Kesim işlemini göstereyim arkadaşlar. Çünkü 6 sıra arayla aynı kesimi yapacağız. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi kesim işlemimizi yapacağız. Bir sonraki kesimleri de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. O yüzden iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve düz olarak devam ediyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldığında o taraftan da kesim yapacağım. Her kesim sırasında 2 ilmeğin eksilmesi gerekiyor. Bir tane baştan, bir tane de sondan.
Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. İkisini birlikte alarak kesiyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, birlikte ilk kesim işlemimizi yaptık. Şimdi sadece düz örgülerle dönerek devam edeceğiz. Her 4 sırada bir de az önce yaptığımız gibi sıra başından ve sıra sonundan birer tane ilmek eksilteceğiz. Toplam 4 kez kesme işlemi yapacağız arkadaşlar. Kol altından itibaren 11 cm uzunluğa gelene kadar kol bedenimizi örelim. Daha sonra yine etek bölümünde yaptığımız gibi bir ters bir düz lastik örgü olarak 4 cm örüp ilmeklerimizi kapatalım. Daha sonra kapüşonumuzla devam edelim. Kapüşonumuzu örmeye yakadan ilmek çıkararak başlayacağız. 48 tane ilmekle başlamıştık. 48 tane ilmeğimizi buralardan çıkaracağız. Arkadaşlar bu şekilde 48 tane ilmeğimizi çıkaralım. Arkadaşlar 48 tane ilmeğimi topladıktan sonra bir tane ip taktım ve artış yapacağımız yerlere ayraçlarımı taktım. Baştan 10 tane ilmeğimi saydım. Yanına bir ayraç taktım. 4 tane ilmeğimi saydım. Ayracımı taktım. 3 tane ilmeğimi saydım. Ayracımı taktım. Tekrar 3 tane ilmeğimi saydım. Ayracımı taktım. 4 tane ilmeğimi saydım. Ayracımı taktım. 4 tane ilmeğimi saydım. Ayracımı taktım. 3 tane ilmeğimi saydım. Ayracımı taktım. 3 tane ilmeğimi saydım. Tekrar ayracımı taktım. 4 tane ilmeğimi saydım. Ayracımı taktım. Sonda da 10 tane ilmeğim kaldı. Baştaki ve sondaki 7 ilmeğimi yine haroşa olarak hem ön yüzümde hem arka yüzümde devam ettireceğim. Şimdi kenardaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ve ayracımın bulunduğu yere kadar düz olarak devam ediyorum. Ayracımı gördüm, çıkarıyorum. Artışınızı bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben ilmek içinden çoğaltma yapacağım. Bir tane düz örüyorum. İlmeğimi şimdiden çıkarmıyorum. Bir de diğer kanadından girerek düz olarak örüyorum. Bir tane ilmekten 2 tane ilmek çıkarmış oldum. Şimdi tekrar ayracımın bulunduğu yere kadar düz olarak örüyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Ayracımı çıkardıktan sonraki ilk ilmeğim üzerinde yine burada yaptığım gibi artışımı yapacağım. Düz örüyorum. İlmeğimi çıkarmıyorum. Diğer kanadından girerek bir tane ilmeğimi daha düz örüyorum. Ve düz olarak devam ediyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Artışımı aynı şekilde yapıyorum. Ve düz olarak devam ediyorum. Ayracımı gördüm. Çıkarıyorum. Aynı şekilde artışımı yapacağım. Ve devam ediyorum düz olarak. Ayracımı çıkarıyorum. Düz olarak devam ediyorum. Artışımı yapıyorum. Düz olarak devam ediyorum. Ayracımı çıkardım. Yine artışımı yapıyorum. Düz olarak devam ediyorum. Tekrar artışımı yapıyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yapacağım yine. Ve sıra başında olduğu gibi 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Sondaki 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde baştaki ve sondaki 7 ilmeğimi haroşa, aradaki ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak öreceğim. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar.
Başta ve sonda 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Aradaki ilmeklerimizin tamamı artış ilmeklerimiz dahil ters örgü olacak. Evet arkadaşlar, kapüşonumuzun artırma işlemini tamamladık. Artık herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan sadece modelimizi uygulayarak örgümüze devam edeceğiz. Yine sıra başındaki ve sıra sonundaki 7 ilmeğimizi hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde haroşa olarak öreceğiz. Modelimizi aradaki ilmeklerimiz üzerine uygulayacağız. Model anlatımını tekrar göstermeyeceğim arkadaşlar, zaman kaybı olmasın. Burada ne yaptıysak kurulumlarımızda aynı şekilde kapüşonumuzda da kurulumlarımızı yapacağız. İlk 6 sıra ördükten sonra ilk kurulumla başlayacağız. Daha sonra buralarda yaptığımız şekliyle modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. Kapüşonumuzu 19 cm uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra birleştirme işlemimizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, kapüşonumu 19 cm uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi ilmeklerimizi örerek kesme tekniğiyle kapatacağız. Kapatma işlemimizi örgümüzün arka yüzünden yapacağız. Kapüşonumu katladım. İlmek sayımın yarısı bir şişimde, yarısı diğer şişimde. Ön yüzüm içeride, arka yüzüm dışarıda kalacak şekilde normal bildiğiniz klasik örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimizi kapatacağız. Eğer bu şekilde zorlanırsanız arkadaşlar, ilmeklerinizin tamamını kapattıktan sonra dikiş de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde kapatacağım. Bir bu ilmeğime giriyorum. Bir karşıdakine düz olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir buraya giriyorum. Bir karşıya. İki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Ve arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Zor gibi görünebilir ama aslında arkadaşlar zor değil. Birkaç kez yaptığınızda eliniz alışacak. Bir buraya gidiyorum, bir karşıya. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir buraya giriyorum, bir karşıya düz olarak örüyorum ve iki ilmeğimi birlikte şişimden çıkarıyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir buraya giriyorum, bir karşıya iki ilmeğimi düz olarak örüp şişimden çıkarıyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Sıra sonuna kadar kapatma işlemimi aynı şekilde yapıp hırkamın son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, hırkamız son haliyle hazır. Dilerseniz bu şekilde büyük bir pomponla hırkanızı daha şirin bir hale getirebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.